Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle grafik ayarlarımı paylaşacağım ve oyun grafik ayarları ile ilgili bazı ayarlar göstereceğim sizlere. Önemli ayarlar göstereceğim. Ben video çekiyorum biliyorsunuz. Bu videolarda da bu benim grafik ayarlarım çok soruluyordu. Bundan ötürü ben bir video çekme kararı aldım. Aynı zamanda da biraz FPS'lerle ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü birçok insan aslında mesela ekran kartım iyi ama düşük FPS alıyorum ya da ekran kartım kötü hiç oynayamıyorum gibi yorumlar geliyor. Buna istinaden de ben size hem kendi ekran ayarlarımı göstereceğim hem de oyunun önemli ekran ayarları ile ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Benim grafiklerim bu şekilde. Hani gördüğünüz üzere çim kalitesi, işte ağaç kalitesi, ne bileyim hani ortam kalitesi. Biraz şöyle bir göstereyim. Genelde şu mesela şu gölgeler, düşüş, ışık yansıması, işte güneşin batışı, doğuşu vesaire vesaire çok beğeniliyor. Tabi beğenmeyenler de vardır ama size şunu söyleyeyim. Ben en yüksek ultra ayarlarda oynamıyorum arkadaşlar. Yani zannediyorsunuz ki mesela kimisi şey diyor ya bu ayarlarda oynuyor ama bunun ekran kartı çok iyidir. O yüzden ultra'da oynuyordur falan diye düşünüyor. Hayır. Bu bir yanılgı. Her zaman en yüksek ayar en iyi kalite demek değil. Ya da her zaman en yüksek ayar ne bileyim ya da en düşük ayar yüksek FPS de değil arkadaşlar. Yani bunu size şöyle anlatayım. Hem böyle biraz bilgi verelim hem de şöyle bir kaliteyi göstereyim. Siz bu arada inceleyin. Hani tarlaları, işte doğayı, güneşi vesaire. İşte ne bileyim teker şu şekilde arkadaşlar. Yazılar okumuyor. Hani lastik yazılar okumuyor diye çok şey yorum gelen var. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi ekran kartınız çok iyidir. Hatta çok iyidir. Siz yüksek FPS almak için siz düşersiniz, tamam mı? Ayarları düşersiniz arkadaşlar. Bu durumda ne olur biliyor musunuz? Yük işlemciye biner. Ekran kartın yüzde olarak düşük çalışır. Normalde %99'da ya da %60 ve üzeri çalışması ekran kartı, gereken ekran kartı. %30'da falan çalışır. Siz düşük FPS alırsınız. Neden? Çünkü işlemciye yük biner. Ekran kartı görevini görmez. O yüzden bazen ayar yükseltmek FPS'i yükseltecektir arkadaşlar. Ben sizler için biraz çalıştım. Buldum. Güzel bir ayar buldum yani öyle söyleyeyim. Benim vitesim niye geçmiyor ha? Geçti şimdi. Şöyle bir gidelim. Hani toprak kalitesini falan da göstereceğim size. Hemen şurada yanda bir tarla vardı. Orayı sürelim. Siz de en azından görmüş olun. Bakın traktörün içerisindeki detaylar bu şekilde arkadaşlar. Beni tatmin ediyor mu? Ediyor. Şimdi FPS sayacım kapalı. Diyeceksiniz ki abi sen şey testi yapıyorsun, FPS sayacın kapalı diyeceksiniz. Arkadaşlar bu oyunda FPS'in hiçbir önemi yok. Bakın şöyle söyleyeyim. Siz eğer FPS oyunu yani savaş oyunu, Valorant'tır ne bileyim CSGO'dur bu tarz bir oyun oynuyorsanız evet FPS önemli. Fakat bu oyunda 30 ile 60 arası FPS alabiliyorsan zaten sen kasmadan takılmadan problemsiz oyun oynayabiliyorsundur arkadaşlar. Yani burada benim FPS'im 300 oynamışım, 100 oynamışım, 200 oynamışım hiçbir mantığı yok. Burada önemli olan kalite. Mesela sen şimdi atıyorum 30 FPS'te çok kaliteli bir şekilde oynuyorsundur. Çim kalitesi, toprak kalitesi, doku kalitesi vesaire. Ama senin bir arkadaşın 100 FPS'le ayarları düşürerek ya da yükselterek, tamam mı? 100 FPS'te senden daha kötü kalitede oyun oynayabilir. Ama senin aldığın 30-40 arası ya da 60 arası FPS ile 100 FPS arasında sana yansıyan hiçbir şey yok. O yüzden FPS sayıcımı kapattım. Bu farklı bir grafik incelemesi olsun istedim. Anlatabiliyor muyum derdimi? Yani siz FPS'e takılmayın. Önemli olan siz bu oyundan zevk alın arkadaşlar. Bu oyun simülasyon oyunu. Şimdi ben biraz toprak kalitesini göstereceğim. Hani benim ayarlarımı yapmak zorunda değilsiniz. Ben size mantığını anlatacağım bu arada. Hani siz eğer mantığını beğenirseniz kendinize göre bir ayar yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Şöyle indirelim. Çok sol yaptım. Sağ yaptım. Şimdi şöyle gidiyorum bilerek hani böyle tekerin birini düşüreceğim. Gerçi böyle belli olmuyor. Dur kaldıralım. Şimdi şöyle bir göstereyim size tekrardan. Bu titreme olayı grafikle alakalı değil, oyunla alakalı. Şunu kaldırıp gideyim. Lastik izini gösterecektim ben size arkadaşlar. Sürmeyi değil de. Şimdi ne diyorduk?
Yani demek istediğim şu ki en yüksek ayar en iyi kalite değildir. En düşük ayar da en iyi FPS değildir arkadaşlar. Bunları asla unutmayın. Yani tekrar anlatayım. Ekran kartınız iyi ise en düşük ayar sizin için kasma demek. Takılma demek. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Teker izim de bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben biraz hatta yolda gezeyim. Siz beğeneceksiniz de zaten. Ya çünkü çoğunluğu beğeniyor arkadaşlar. Teker izini, işte kirlenmesini. Bak şu aynaya yansımaydı. Ayna detayı bakın. Şuradaki ayna detayı. Şöyle göstereyim. Yani bu ayarları ben size göstereceğim. Bu ayarları nasıl alırsınız? Bu arada bunu bana soran bazı yani gerçekten yayıncılar da var. Bu ayarlarda hem onlar için de şey olabilir. Hani bir ön ne bileyim bir ayar şeyi olabilir. Nasıl söylenir? Yani şöyle benim görüntü ayarlarım bu. Ve ben FPS ayarcım kapalı oynuyorum. Çünkü benim için H100 almışım. Kasıp donmasın, takılmasın. Gerisi problem değil. Şimdi gelelim FPS ayarlarına. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar ayarlara. Şimdi ayarlarda şöyle bir durum var. Seçeneklere girdiğinizde, tamam mı? Grafik ayarlarına geldiğinizde eğer ekran kartınız iyi ise ve monitörünüz yüksek çözünürlüklü ise mutlaka yüksek çözünürlükte oynayın. Çünkü örnek veriyorum 4070 ve üstü ekran kartları için arkadaşlar 1080p hatta 4060 Ti'ye da belki girebilir. 1080p 1920'ye 1080 düşük kalıyor. Ekran kartı kendini tam kullanamıyor. Varsa 2560'a 1440 yani 2K falan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi FPS alacağınızı söyleyebilirim. Bu dikey eşleme dediğimiz FPS'i 60'a sabitliyor. Bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kare hızına sabitliyor da olabilir. Bu genelde monitörün hızını kare hızına sabitler. 165'e 165'e sabitler. Ama genelde standartta hep 60'a sabitliyor. 60 Hz'de oynadığımız için. Ben bunu kapalı yaptım. Çok etkisi var mı? Var. Drop yemezsiniz arkadaşlar açarsanız. Eğer kapalıyken drop yiyorsanız takılmalar, donmalar oluyorsa açık deneyebilirsiniz. Onun dışında kare hızı bu çok önemli değil ama yüksekte tutun. Olası ki ekran kartı grafik ayarı olarak yükseğe çıkarsa en azından limitlemesin kendisi. Ben pencerede oynuyorum. Siz tam ekranda oynayabilirsiniz. Şu kısım önemli arkadaşlar. İşleme çözünürlüğü. Şimdi bunu standartta 100 geliyor arkadaşlar. 100'de oynayabilirsiniz. Bunu kademeli kademeli yükseltin. Tamam mı? Eğer kasma donma yoksa 200'e kadar çıkarabilirsiniz. Fakat böyle takılmalar vesaireler oluyorsa hani bunu 100 tutabilirsiniz. 100 de kötü bir şey değil yani 100 de güzel. Ben 200'e daha iyi bir kalite aldım. Şimdi bunlarla oynamadım parlaklıkla. Oyun içi arayüzde şu solda çıkan menüler var ya. Onları ben biraz küçülttüm. Çünkü küçük daha güzel duruyor. Gelişmiş grafik ayarlarına gelelim. Bakın ben çok yüksekte custom ayarlarda tutuyorum. Yani bunun bir de bir üstü var. Ultrası var. Şimdi nesne ile yeşillik çizim uzaklığı şu şekilde. Bunlar da çok benim için önemli değil. Benim için iki tane önemli şey var. O da bu. Arazi detaylandırma mesafesi %200'de bende gayet iyi olduğunu düşündüm arkadaşlar. Detay mesafesinde %200'de iyi olduğunu düşündüm. Şimdi gelelim 3D işleme çözünürlüğüne. Bu arada bunları düşürebilirsiniz. Kasma, düşük FPS'lerde takılma falan oluyorsa bunları düşürebilirsiniz. Ama ekran kartınız iyiyse bunları yükseltin. Ekran kartı kullanımını artırmış olursunuz. Böylelikle ekran kartınız performanslı çalışır. Şimdi gelelim 3D işleme çözünürlüğüne. Benim ekran kartım oldukça iyi bir ekran kartı. Olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Fakat Farming'in de bir optimizasyonla ilgili bazı sorunları var. Şimdi 3D işleme çözünürlüğü artırdıkça aslında kalite daha da güzelleşiyor. Fakat bunun en yüksek 200 oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben 200 ile 150 arasında hiçbir fark göremedim. Hatta 200'de daha düşük FPS aldığını düşündüm. 150'ye çektim. Yani 150'de kullanıyorum. Yine gölgeler yüksek işte. Gölge kalitesini çok istemiyor olabilirsiniz. Bunları tutabilirsiniz. Hani kapalı tutabilirsiniz ya da düşük tutabilirsiniz. Ben size önemli ayarları gösteriyorum. 1. İşleme çözünürlüğü. 2. Arazi detaylandırma ve detay mesafesi arkadaşlar. Onun dışında ben bunları çok yüksek yaptım. Hani siz buradan ekran görüntüsü ya da durdurup alabilirsiniz. Burada önemli olan bulut bölgesi işte kapatabilirsiniz isterseniz. Önemli olan bir şey söyleyeceğim. Arazi kalitesi arkadaşlar. Bunu düşürdüğünüzde arazi kalitesini FPS'iniz artacaktır. Bilginiz olsun.
Bir de şu doku çözünürlüğü, doku filtreleme var ya arkadaşlar. Bunu da düşürdüğünüzde, şu bölümü düşürdüğünüzde FPS'iniz artacaktır. Eğer takılma, donma vesaire alıyorsanız ve grafik kartınız iyi değilse bunları kademeli olarak düşürüp deneyebilirsiniz. Onun dışında bunlar biraz daha fantazi, işte ışık kalitesi, yumuşak gölgeler vesaire, işte gölge haritası filtreleme gibi. Başka ben size önemli ne var göstereyim. Şunlar görüş açısı arkadaşlar. Bu oyuncunun birinci görüş alanı işte kabin içindeki traktördeki mesafesi direksiyon ve kilometreyle. Ben bunları 67'de tuttum. Ama siz zaten Insider kamera modunu yayınladım. Onunla yaklaşıp uzaklaşabiliyorsanız bunlarla oynamayabilirsiniz yani isterseniz. E, Sonrasında şu Max palet izi falan bunlar zaten çok etkilemiyor performansı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik buraya. Eğer ekran kartınız Nvidia ise arkadaşlar kenar yumuşatmayı TA olarak kullanabilirsiniz. O da şurada bakın. TA. Gördünüz mü? Eğer kasma yapıyorsa performans olarak bunu kapalı yapabilirsiniz. Bu da okey. Fakat RTX serisi bir kart kullanıyorsanız yani RTX 2000'den başlayıp 3000, 4000 işte serisi olabilir. Buradan performansı seçmiyorum. Benim için kaliteyi çok bozuyor. FPS artırabilir ama kaliteyi çok bozuyor. Balance'ı da seçmiyorum. Kaliteyi seçiyorum arkadaşlar. Yani burası kalite ya da balanced olacak. Hani DLS bu şekilde olacak. Şu Fidelity FX'ler AMD ekran kartları için. AMD olan ekran kartlarında DLSS bölümünü göremezsiniz. Burası pasif olur. Nvidia kartlarda bu sadece DLSS aktif. Daha doğrusu RTX gerektiren kartlarda. Yine GTX serilerinde falan göremezsiniz. Hani bilginiz olsun. Ben burayı netlikle falan oynamadım. Sadece burayı ya dengeli olacak arkadaşlar ya da kalite olacak. Ultra performans ve performansı kullanmayın. Çünkü kaliteyi bozuyor ne kadar ayar yapsanız da. Ya dengeli ya kalite olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında netlik ayarı falan bunlarla da oynamanıza gerek yok. Şu DRS kalitesi de kendiniz bir limit belirliyorsunuz canlar. Şöyle diyelim mesela yüksekte 120 240 diye bir limit belirlediniz. Bu bilgisayar kendini böyle kastığında ya da kasma yapacağı zaman FPS'i düşürüyor. Tekrar boşa çıktığında 240'ı bulana kadar zorluyor. Bunu da kapalı kullanın. Hiç gerek yok. Yani çok önemli bir şey değil. Ayarlarım şimdilik bu kadardı. Bir arada reset ayarlarımı göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.